Peki arkadaşlar başlıyoruz. Peki motivasyon sektörü anlamında So why should an entertainment Merhabalar herkese. Digital Box YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Melisa. Daha önceki videolardan da tanıdığınız üzere Etkoloni Pazarlama ekibinin pazarlama yöneticisi olarak çalışıyorum. Bugün teknoloji ve dijital sektörden biraz aslında bağımsız olarak hem bizlerin hem de izleyenlerimiz olarak sizlerin ilgisini çekeceğini düşündüğümüz bir konumuz ve çok özel bir konuğumuz var. Tülin Etyemez-Şimberg. Kendisiyle aslında bugün yaşamlarımız içerisinde farkındalığımızı ve esnekliğimizi nasıl arttırabiliriz, kişisel değişim ve dönüşümümüzü nasıl sağlayabiliriz konularıyla detaylıca konuşacağız. Sanıyorum hepimizin zaten bu Covid-19 döneminde çok ihtiyacı olan, bilen bir kişiden desteğini almamız ve bazı şeyleri öğrenmemiz gereken bir dönemdeyiz. O yüzden faydalı olacağını da düşünüyoruz. Ve ayrıca regresyon uygulaması nedir? Kısaca bundan da bahsediyor olacağız. Tülin Hanım, öncelikle kanalımıza hoş geldiniz. Hem konuğumuz olmayı kabul ettiğiniz için hem değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Ben de davetiniz için teşekkür ediyorum. Zorlu süreçlerden geçiyoruz. Hayatın aslında bir tarih kesitine şahitlik ediyoruz. Bu bağlamda da sadece bireysel olarak etkilendiğimiz değil, tüm dünyanın etkilendiği bir süreç içerisindeyiz. Ama bu olayların da tabii bizlere bir mesajları var. Ben de bu anlamda sevgili izleyicilerimize yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Umarım çok da güzel bir çekim olacağına da inanıyorum. O zaman ilk sorumuzla başlamak isterim. Aslında sizi sizden dinlemek istiyoruz. Yani eğitim hayatınız ve sonrasında meslek hayatınıza baktığımızda, sizi araştırdığımızda gerçekten çok dolu ve uluslararası deneyimler ve başarılarla dolu olduğunu gördük. Kısaca bizlere kariyer yolculuğunuzdan, kendinizden bahsedebilir misiniz? Tabii. Ben Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde mühendislik okudum. Hayatım ilk başta dünyayı anlama üzerine oldu. Dağlar, taşlar, kayalar derken aslen jeoloji mühendisiyim. Fakat hep tıp okumak istemiştim. Hayat bana şöyle bir şey getirdi. Mezun olduktan sonra 2 sene Toshiba'da uluslararası bir firmada çalıştım. Arkasından hep hani doktor olmak istedim. Hayat bana doktorlarla bir arada çalışacağım bir fırsatı sundu. Ben hep şey diyorum, kozmik şakacının hep benim istediğim şekilde değil de ama gene de bazı isteklerimin ve ihtiyaçlarımın karşılanması doğrultusunda hep planları vardı. Daha sonrasında uluslararası bir firmada 12 sene klinik araştırmalarda çalıştım. Pek çok ilacın geliştirilmesiyle, ki bu çalıştığım ilaçlardan bir tanesi de çok bilinen bir antidepresandı. Bu süreçler içerisinde insan varlığını sorgulama, benim kendi hani sanki hobim gibi görünüyordu. Bir yandan mesleki faaliyetlerimi sürdürürken diğer taraftan da kendini anlama, kendini bilme yolculuğu içerisinde Bilyay Vakfı ile yolum kesişti ve kendimi anlama doğrultusunda biraz daha derinlerine daldım. Özellikle de korkularım, onların üzerine gitmek istediğimde yaşam beni regresyonla karşılaştırdı. Dünya Regresyon Uzmanları Birliği, Dünya Regresyon Enstitüsü, Jeffrey Janet Cunningham'la aldığım eğitimler, daha sonra Roger Wolger'la aldığım Deep Memory Process, derin anı süreciyle ilgili eğitimlerle pekiştirdim ve bu alanda dünyada duayen kişilerle, Hans Tendam, Marianne Boone, Trisha Caetano gibi çok değerli alanında uzmanlarla karşılaşma fırsatım oldu. Bu süreçlerde ben de Dünya Regresyon Uzmanları Birliği'ne kuruluşunda yer aldım. 2006'da daha sonrasında 7 sene yönetimindeydim. Şu anda hala daha organizasyon komitesindeyim. Her sene uzmanlar bir araya geliyoruz, toplanıyoruz ve birbirimizi eğitiyoruz. Bu da beni ne sağladı?
insan varlığını, daha doğrusu kendi varlığımı daha iyi anlamamı ve ne kadar katman katman aslında olduğumuzu keşfetmemi sağladı. Bu da tabii hayatı kolaylaştırmak açısından nerelere bakmam gerektiği konusunda beni yönlendirdi. Şu anda hala daha Bilyay Vakfı Başkanıyım ve 1950'de Bedri Ruhsalman'ın kurmuş olduğu Türkiye'deki ilk derneklerden olan Metapsişik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'nin de ilk kadın başkanlığını yapıyorum. Yani yaklaşık 71 senelik bir vakfın, derneğin başkanlığı ve ilk kadın başkanlığı. Onun için de bu benim için çok özel ve gurur verici. Yani ilham verici bir bence kariyer yolculuğu ve gerçekten başarılarla dolu. Umarım biz gençler de sizin kadar başarılı, yani istediklerimizi, tutkularımızı takip ederek kariyerlerimizde başarıya ulaşabiliriz diye buradan da dilekte bulunayım. Burada bir ipucu vereyim. Ben kurumsal hayattayken dahi her zaman için hobi olarak olan bir takım ilgi alanlarımı bile çok profesyonel hale getirmiştim. Ve 12 sene sonra kurumsal hayattan tamam artık hani buraya kadar ben burada bir doygunluk sağladım. Çünkü gelebileceğim bir mühendis olarak o alanda gelebileceğim proje müdürlüğünde en yüksek noktalara gelmiştim. Ve sonrasında bir ray değiştirme gerektirdiğinde benim hobim olan alan bile benim için çok profesyonel bir noktadaydı. Oraya çok emek vermiştim, tuğlalarını ve zeminini sağlam atmıştım. Bu bağlamda pek çok insan hani iş hayatından memnun değil, değiştirmek istiyor, başka alanlara geçmek istiyor. O zaman o alanlara da hakikaten biraz özenle emek harcamak gerekiyor. Ne kadar emek o zaman ne yapıyor? Sizin hayatınıza farklı geri dönüşleri de sağlamış oluyor. Ben sonrasında kurumsal hayattan ayrıldığımda zaten o geldiğim alanda hani hobim olan ve kendi yolculuğumda çıktığım alanda çok profesyonel bir noktadaydım ve sonrasında hemen okulumuzu açtık. Unicorn Dönüşümsel Çalışmalar olarak ve bu sene 10. senemiz. O süreçlerde de görüyorum ki insan yaptığı şeyi acaba temelindeki hizmet ettiği amaca yönelik sorgulayarak yaparsa o anlamda da hayatındaki farklı anlamları bulmada da hizmet ediyor. Ben mesela kurumsal hayatta çok organizasyon yapardım ve sorardım kendime, ya ben bunları niye yapıyorum ya? İnsanları toplu olarak bir yerden alıyorum, bir yere götürüyorum. O nedenle de iyi yapmaya çalışırdım, detaylarını öğrenmeye çalışırdım. Sonrasında oradaki kazanmış olduğum kurumsal hayattaki deneyim beni bir dünya kongresi organize edecek duruma getirdi. Hem Türkiye'de Kuşadası'nda bütün dünyadaki uzmanları ağırladık ve şu anda da o deneyimimi gene işte Hindistan'da olsun, Brezilya'da olsun, işte Hollanda'da olsun bütün oradaki deneyimler her zaman için başka yerlerden filizleniyor. O nedenle önümüze çıkacak olan her şeyi bir zorunluluk değil de daha sonraya bir tuğla koyma olarak ele alırsak hem gocunmuyor da oluruz ve o bizim enerjimizi de tüketmiyor oluyor. Kesinlikle çok haklısınız. Bence günümüzün en büyük sıkıntılarından veya problemlerinden bir tanesi, herkes hani şundan yakınır ya, günlük hayat akışı çok hızlı, çok stresliyiz, zamanımızı hiçbir şekilde efektif kullanamıyoruz, hiçbir şeye zaman kalmıyor ve bu yüzden ne kendimize ne sevdiklerimize kaliteli zaman ayıramıyoruz, nitelikli zaman ayıramıyoruz. Böyle olunca da aslında sizin dediğiniz gibi günlük hayat akışında yaptığımız işler bize bir tuğla ya da bir fırsat olarak değil, biraz hani stres kaynağı, biraz böyle zorluk gibi geliyor. Aslında bence bakış açımızı değiştirmek bu noktada, biraz pozitif kalabilmek, belki hayatımızda da biraz farkındalıkları veya yaşam stilimizde ya da kendimizde esneklikleri katabilmek veya değiştirebilmek
çok önemli diye düşünüyorum. Zaten konumuz da aslında temel konumuz ve tartışacağımız konu da buydu. O yüzden çok da güzel bağlanmış oldu. Ben de size o zaman şunu sormak istiyorum. Sizce gerçekten hayat çok hızlı ve insanlar mücadele edemeyecek kadar yoğun ve stresli mi, yoksa biz bunu değiştirebilme gücüne sahip miyiz? Nasıl değiştirebiliriz? Yani farkındalığımızı nasıl arttırabiliriz? Esnekliğimizi nasıl arttırabiliriz? Olaylara bakış açımızı nasıl değiştirebiliriz? Ne düşünürsünüz? Bunun için, bunu sağlayabilmek için mevcut durumu iyi değerlendirmek ve orada bir tespite gitmek gerekiyor. Yani ben şu anda yaptığım şeyden, içinde bulunduğum durumdan, koşullarımdan, yaşadığım yerden, yaptığım işten, kurduğum aileden, yalnızlığımdan ya da birlikteliğimden nasıl bir fayda sağlıyorum? Bu benim kendi varlığıma ne katıyor? Yapmış olmak için mi yapıyorum? Yoksa ona yüklediğim bir anlam, bir değer mi var? Çünkü görüyoruz ki arkasında bir hedef ya da bir anlam taşımıyorsa bir süre sonra o sizin dediğiniz gibi bir strese ve bir yorgunluğa sebep olmuş oluyor. Halbuki kişinin yaptığı şeyle alakalı hayatına bir anlam katışı söz konusuysa o zaman ne yapıyoruz? Hiç orada gocunmuyoruz, yorulmuyoruz ya da onu çok çabuk şarj ediyoruz. O zaman benim tavsiyem öncelikle bu anın içerisindeki durumu tespit edelim. Sonra çünkü hayat bize aslında şikayet ettiklerimize yönelik durumlar getiriyor. Mesela hepimiz İstanbul trafiğinden şikayet ediyorduk. Kalkıp uzun yollar yapmaktan şikayet ediyorduk. Bir anda bakarsanız korona süreciyle beraber evimizde yol kat etmeden işte internetin, bilgisayarın başında vesaire çalışır hale geldik. Yani şikayet ettiğimiz pek çok şeye aslında çözümler geldi. Ama hayatın o zaman o esnek sürecinde hayatı iyi okumak, ona göre bize yönelen durumları, mesajlarını almak gerekiyor. Örneğin mesela şimdi koronadan yola çıkalım. Bu bizi ne yaptı? İçe döndürdü. Yani insanoğlu hep dış tarafta koşturdun ve bu işte bir sürü tükenmişliklere sebep olmuştu. Şimdi ne yapıyoruz? İçeriye doğru kapandık. Peki o zaman içte neler var? Onları bir tespit etmek. Mesela bir takım belki düşüncelerimiz var, inançlarımız var, duygularımız var, hislerimiz, ona bedensel olarak verdiğimiz hisler var. Şimdi içe döndüğümüzde dıştan uyaranlar biraz kesildiğinde, içe döndüğümüzde işte ne oldu? Pek çoğumuzun korkuları meydana çıktı. Aynı zamanda bir hastalık süreci ve o hastalık süreci, yakınlarımızı görememek, hayat bize aslında bir basınç uyguladı. Bu basınç da o olayı okuduğumuzda ne diyor? İçeriye dön ve içerideki malzemene bir bak. Bu içe dönüş, bedene de dönüş, zihne de dönüş, duygulara da dönüş, aynı zamanda da içinde bulunduğum ortama da dönüş. Hepimiz öncelikle ne yaptık? Evlerimizi bir elden geçirdik, çekmecelerimizi temizledik. Bu bir seviyesiydi. Ve gördük ki aslında 10 tane ayakkabıya ya da 20 tane takıma, 15 tane bluze vesaire ihtiyacım yok. Yani ne yapıyoruz? Altımıza bir eşortman vesaire geçirirken maddi olarak tükettiğimiz ve neye tüketim yaptığımızla ilgili aslında bir farkındalık oluşturmamız gereken bir durum sağlandı. Yani maddeyle olan ilişkimizi bir gözden geçirmeye zorluyor süreç. Benim ne kadarına ihtiyacım var? Eğer mesajı iyi okuduysak aslında haldır haldır, hani siz dediniz ya, zamanım yok, koşturuyorum. Neyi sağlamak için ben koşturdum? 10 tane bluz almak için mi? Ya da işte bir ev alıyorum ya da bir araba alıyorum, onun daha üst bir modelini istiyorum. Ama siz şu anda olaylar bana neyi gösteriyor? Yani senin orta seviye bir araban olsa da evdesin, Mercedes'in olsa da evdesin. Yani işte atıyorum Porsche'in olsa da evdesin.
Yani diyor ki sistem, maddi dünyanla manevi dünyan birbiriyle ne kadar örtüşüyor? Ben bunu şöyle değerlendiriyorum. Siz yani bir başarı olarak ilerleyelim. Hep bir tarafta yukarı ve yukarı, yani bunu da bir yelkenlinin direği gibi düşünelim. Hep başarınızı ya da ulaşmak istediğiniz hedefi diyelim ki artırıyorsunuz ve yükseltiyorsunuz. Ne kadar yukarıya doğru çıkarsanız aşağı doğru da salmayı da uzatmanız lazım. Bu anlamda iş dünyasındaki bir başarı olsun yukarıya çıkış. Aşağı salması da işte bizim manevi olarak kendimize yaptığımız katkılar, o noktada koyduğumuz değerler, ailemiz, kendi içsel yolculuğumuz, en önemlisi maneviyatımız. Yani neye inanırsanız inanın, bir felsefe olabilir, bir inanç olabilir ya da işte bir yoga olabilir vesaire. Yani mindfulness şimdi değil mi, çok günümüzde çok popüler. Ne olursa olsun bu, yani sizin iş dünyanıza ve başarınıza verdiğiniz, oraya uzattığınız kadar aşağıya salmayı da ne yapmak? Derinleştirmek. Bu da işte hayatın içerisinde derinleşme, sorgulama. Yani benim hayatım nereye gidiyor? Hani başta da söylediğim anlam konusu. Çünkü yelkenliği uzattınız, o aşağıya salmayı derinleştirmediyse ve kısa kaldıysa, sizin hayatınız sadece iş olduysa, onu kaybettiğiniz anda, bu devrildiğinde aşağıda onu dengeleyecek bir derinlik yoksa, işte o zaman ne yapıyor? Depresyonlar ya da işte isteksizlikler, tükenmişlik sendromları ve aşırı kaygılar, panik ataklar vesaire ne yapıyor? Ortaya çıkıyor. Bu da hani olaylara esneyebilmek için bir durmak, bir geriden bakmak, gözlemci konumuna ne yapmak, geçmek. Ben buna da nereden bakacağım, neyi gözlemleyeceğim? Kendimden önce başlayacağım. Çünkü televizyonu ya da sosyal medyayı ya da haberleri açtığınız zaman unutmayın ki orada size gösterilmek istenen bir kesit görüyorsunuz. Sadece bu kesiti görüyoruz. Ama o buzdağının üstü. Her zaman için bunu hatırlama ve olayların negatif taraflarını ya da komple teorilerini vesaire hep o taraftan bombardıman yapmak yerine diğer bakış açılarıyla doğada ne oluyor, benim hayatımda ne oluyor, o negatife ya da pozitife kayan durumlar ne kadar ve bu bağlamda da tespitte bulunmak, bir kesit almak yaşamımdan. Eğer biz çok fazla kaygılıysak, korku içerisindeysek bakıyoruz ki çok fazla gelecekteyiz. Gelecekle ilgili endişe duyuyoruz. Ya da çok fazla keşkelerimiz varsa ya da bana bunu yaptılar, bunu söylediler, böyle haksızlık yaptı vesaire ise neredeyiz? Çok geçmişteyiz. Aslında esas gerçek problemimiz bizim anda olmamamızdan kaynaklanıyor. Diyelim ki terk edilme ya da sevdiklerinizi kaybetme, işinizi kaybetme ya da sağlığınızı kaybetme korkunuz var. Şu andaki kesitte bir ana odaklanın ve bakın bakalım. Bu gerçekten gerçekleşti mi? Şu anda öyle bir şey var mı? Çünkü biz çok fazla zihnimizde kurduğumuzda bir düşünce balonu yaratıyoruz. Sonra bir olay ya da bir basınç o düşünce balonunu patlattığında biz kendi içimizdeki pek çok iç sesten, kaygılardan, çaresizlikten olan dıt 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 diye o içsel doldurduğumuz balon bizim kendi üzerimize çöküyor. Demek ki en önemli yapılacak şeylerden bir tanesi anda tespit. İkincisi, öyle bir durum gerçekten bu anın içerisinde var mı? Ve eğer varsa neyi yapabilirim ya da neyi yapamam? Yani bu anlamda yeteneklerim neler? Danışabileceğim kimseler var mı? Tamam, belki bunu yüz yüze yapamıyoruz ama bakın, dünya bize bir taraftan kısıtlamalar getirirken diğer taraftan muazzam bir açılım sağladı.
siz belki de bir araya gelebilmemiz çok mümkün değilken bir programla şu anda karşı karşıya bu iletişimi sağlıyoruz. Biz kendi vakfımızda da görüyoruz. Yani normalde bizim salonumuz 50 kişi alıyordu. Şu anda bir bakıyoruz ki, yani ben geçen de bir yayın yaptım, 450 kişi o anda. Herkes tabii dediniz ya, regresyon üzerinde çok ilgili, konuda ilgili olunca bir anda 450 kişi birden. Ya onu düşünüyorum, ben bir organizatör olarak 450 kişiyi bir araya getirmek için önceden ne kadar büyük reklamlar, çabalar, masraflar, ekipler kurmamız gerekirdi. Şimdi bunu bir tuşla gerçekleştiriyoruz. Şimdi ama bu neyi getirdi? Evet, açılım bir taraftan daralma, bir taraftan ise muazzam bir açılma var. Ama ben o açılmayla beraber içeriye neleri alacağım? Çünkü sosyal medyayı açtığımda vesaire her yerden muazzam bir bilgi akışı ve bombardıman var. İşte bu durumda da kendimi ne yapmam gerekiyor? Bir filtre yaratmam. Her içeriye her şeyi almamam. Bu nedenle de akıl ve vicdan süzgecini devreden bırakmadan gelen her şeyi bir hayatımın içerisindeki beni nereden alıp nereye götürmemle bir değerlendirmem ve bunun içinde bana gelen ve akan bilgi gerçekten kaynağı nedir? O kaynağı sorgulayarak, araştırarak, biraz bunun için çaba göstererek ve aynı zamanda beni bir endişeye mi sokuyor yoksa beni içsel olarak bir huzura mı yöneltiyor? Tabii bugünlerde en önemli görmemiz gereken durumlardan bir tanesi mutlaka bir iş kimliğimiz varsa hep orayı beslememek, aynı zamanda farklı kimlikleri artırmak. İşte bu ilişkiler anlamında olabilir, arkadaşlıklarla olabilir. Yani evet, birbirimizi şu anda fiziken göremiyoruz ama belki de paylaşımlarımızı, duygularımızı paylaşmayı artırmak. Yazmak, yani mesela yazmak bir akıştır. Hiç belki de bir endişe, korku veya bir takım hezeyanlar içerisindeysek onu da dile getirmek üzere yazmak. Sadece izleyerek ve şu elimizdeki tuşlarla ne yapıyoruz? Yani sosyal medyayı açtığımız zaman ben de görüyorum. Tık 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 gitme. Bu bizim zihnimizde çok büyük bir ağırlık yapıyor. Bu anlamda ekran sürelerimizi kısıtlamak. Bunu sadece çocuklarımız için yapmak değil, beynimizi doğru izlenimlerle beslemek. Bu yediğimiz yemek bir kısmıdır, iyi beslenmek. Ama biz en çok izlenimlerle besleniriz. İzlediğimiz televizyondan izlediğimiz habere, işte izlediğimiz bir filme kadar ya da en ufak kısa bir video bile ne yapıyor? Bize sürekli bilinç dışımıza mesajlar gönderiyor. Ve bu bağlamda da biz kontrolü ve hayatın yönetilmesini ne kadar kendi elimizde tutuyoruz, ne kadar dışarıdaki kuvvetlere veriyoruz. Bunun dengesini de bir gözden geçirmek ve ama en önemlisi, dedik ya, içe döndük. Belki de o gördüğümüz içteki malzemeyle karşılaşmak hiç bize iyi de gelmedi. Yani o çocukları aslında anaokulunda ya da okulda tutmak aslında çok kolaymış. Hadi bakalım, hani biz eğitim sisteminden şikayet ediyorduk. Hadi bakalım, şimdi ben o zaman çocuğumu neyle eğitmek istiyorum? Ona ne anlatmak istiyorum? Çünkü ne oldu? Bu süreçler hem bireysel, hem aile, hem toplumsal, hem de dünya olarak sorumluluğumuzu tekrar almamız gereken yönleri işaret ediyor. Biz buna ayak dirersek işte ne yapıyoruz? Engellerle, en önemlisi içsel dirençlerle ve içsel dirençlerin getirdiği hastalıklarla karşılaşıyoruz. Ama hayatın akışı içerisinde öncelikle önümüze gelenden başlayarak ve adım adım hareket edersek, çok fazla ileriye ya da çok fazla geçmişe değil de tüm bu yaklaşımlarımızı şu anda önümüzde olandan başlayarak yaparsak ve bunun içerisinde de ne yaptık? Direği uzatmak kadar salmayı da uzatmak için
En azından kendimize ayırdığımız zamanları ayırırsak. Bu bir yürüyüş olabilir, bu bir saksıya çiçek dikmek. Mesela hayatın varoluşunu izlemek. Ben şu anda en büyük dengelenmelerimi açıkçası toprağa değerek sağlıyorum. Bu nedenle de yani bir apartman dairesinde mi yaşıyor arkadaşlarımız? Lütfen bir iki çiçek ekin, toprağa elinizi değin. En önemlisi her gün şöyle bir uyandığınızda her şeye başlamadan önce bir açın pencerenizi, perdenizi ve gökyüzüne bakın. Biz hep şu şekilde baktığımızda sadece hep bir kısıtlanma yaşarız. Ama bakış açımızı genişletmek istiyorsak daha bütüne bakmak önemlidir. Yani hayatta hep bir süreçler vardır. Biz hep onların bitmeyeceğini zannederiz ve bitmeyeceğini düşündüğümüz için de umutsuzluğa gireriz. Halbuki şöyle bir tarihe bile baktığımızda insanlık ne kadar çok fazla salgın süreçleri geçirmiş. Ve biz şu anda bir tarih kesitinin içindeyiz. Şimdi bu bağlamda bireysel sorumluluğu almak, dışarıdan beklemek değil de kendimizden harekete geçmek, eğer kendi yapabileceğimiz ve olanaklarımız dahilindeki seçeneklere bakmak, kendimizi ve çocuklarımızı ekranla uyuşturmak yerine ortak paylaşımları artırmak. Bunun en güzel yollarından bir tanesi rüya paylaşımlarıdır. Öncesinde kadim uygarlıklar herkes uyandığında en küçüğünden en büyüğüne kadar rüyaları paylaşır ve onları değerlendirir ve onlardan ne yaparmış? Yol bulmaya çalışırmış. Çünkü bütün kabilenin hayatta kalması için tüm gruba o sağlanan o rüyalar bir yol gösterici olarak, işaret olarak alınırmış. Çocukların gördüğü kabusları bile sadece bir kabus diye düşünmeden her gelen mesajın bizim bilinç taşımızın bir mesajı olduğunu bilerek ve böylece de çocuklarımızı da iç seslerini dinleyen bireyler, sezgilerini dinleyen bireyler olarak geliştirmek. Onlar eğer okuma yazma bilmiyorsa onlar adına rüyaları yazmak ve aynı zamanda kendimiz içinde, içe döndüğümde benim kendi öz varlığımdan varlığıma direkt bağlantının aslında iki yolu var. Bir tanesi rüyalar, diğeri de sezgiler. Biz genelde sezgilerimiz içeriye bir doğuş alırız ama devreye hemen zihnimiz girer, akıl girer ve der ki aman canım saçmalıyorum, uyduruyorum, olur mu öyle der ve savunma mekanizmalarımıza biraz yeniliriz. Bu süreçlerde biraz kendimizi içe kapanarak kendimi gözlemleme üzerine aslında bir zaman varsa, artık o kadar saatlerce İstanbul trafiğinde çok gidip gelme için de çok zaman harcamıyorsam, bu bağlamda o zaman kendime ayırdığım, bir düşünmeye ayırdığım, içsel tefekküre ayırdığım zamanlar, belki bir iki çizmeler, başkasının görmesine gerek yok. Önemli olan sizin kendi malzemenizle karşılaşmanız. İşte bütün bunlar bizim hayatımızın aslında içinde yapabileceklerimiz. Şimdi bir sürü şey değişiyor, dünya değişiyor diyoruz, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyoruz, bir sürü mottolar var. Peki o zaman bu değişim içerisinde eğer benim bir şansım olsaydı ben gerçekten ne istiyorum? İstediğim şeyler gerçekten benim ihtiyacım mı? Yapabilseydim daha farklı neyi yapabilirdim? Bunun için hangi aksiyonları almaya ihtiyaç var? Bu bağlamda arkadaşlarımız ne yapabilirler? Farklı bir sürü online atölyeler var. Mindfulness, anda olmayla ilgili kendimizi fark etme çalışmaları var. Yoga var, dua var, namaz var. Yani hepsi bize faydalı olabilecek. Yeter ki yapalım. Şamanik yolculuklar var, kendinizden kendinize aldığınız direkt rehberlikler. Yani aslında orada ne yapıyoruz? Bir içe dönüşle kendi bilinç dışımızın malzemeleriyle karşılaşıyoruz. Aynı Alice Harikalar Diyarı'nda Alice'in aşağı dünyaya o tünelden kayarak karşılaştıkları gibi bizim içimizde çok yaratıcı bir çocuk parça var. Ne yaptık bize? Böyle yapmalısın, şöyle yapmalısın.
diye zorunluluklarla o tarafı kapattık. Ama şimdi hayat bize başka bir pencereleri, kapattığımız tarafları tekrar açabilmemiz için de ne yapıyor? Bir fırsat veriyor. O nedenle lütfen çocuğu olan arkadaşlarımız o çocuklarını gözlemlesinler. Onlarla oyun oynasınlar. Yani işte bu hayatın içerisinde neşeyi biraz daha artırmak, o anlamda çaba göstermek ve benim en önemli tavsiyem o girdi, izlenimler, beslenme önemli demiştik. Kendinize bombardıman ettiğiniz mesela haber alma durumlarımızı da belli sürelerle kısıtlamak. Çünkü beynimiz ne yapıyor? Ona verdiğiniz mesajlara göre kendi kendini gerçekleştiren kehanetler yaratıyor. O kaygınıza bakın, gerçekten gerçekliği var mı? O anın içinde olmuş mu? Eğer olmamışsa ama bir o ses dıt 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 konuşuyorsa ona bir içsel dur. İşte yakaladığınız anda Tülin bir dur, içsel bir dur. Bu bağlamda ne yapmak? Kendini gözlemlemek. Çok detaylı anlattınız ve hani siz anlattıkça ben hep kendimi düşündüm. Yapıyor muyum bunları, saydıklarınızı detaylı biraz düşündüm ve yani şunları çıkardım açıkçası. Tabii ki yanlışsam düzeltin lütfen ama şunları çıkardım. Özellikle bence sanıyorum içinde bulunduğumuz zaman diliminde yaşadığımız hayata adapte olabilmek, o değişimi direnmek yerine kabullenmek, kendimize ayırdığımız vakti gerçekten önemsemek. Çünkü düşündüğümde bir sürü şeye o kadar çok vakit ayırıyoruz ki ama kendimizle alakalı tamamıyla kişisel zamanlarımıza baktığımızda bu benim hayatımda özellikle mesela çok az. Yani kendime yatırım yapma konusunda veya kendimle kaliteli zaman geçirme konusunda yetersiziz. Dolayısıyla aslında demek ki bu zaman diliminden çalmamak gerekiyor. Biraz kendimizi geliştirmek, rahatlatmak, düşüncelerimizden arınmak, temizlenmek için bile kendimize rahatlatacak yöntemler bulmak ve zaman ayırmamız gerekiyor. Dengenin hayatta çok önemli olduğunu sizden şu anda öğrendim. Yani sadece iş değil, kariyer değil ya da sadece duygusal konular değil. Hepsini dengelemek belki ve aynı anda hayatın içinde barındırabilmek. Dolayısıyla ya çok açıklayıcıydı. Ben de şimdi hani siz de belki duymuşsunuzdur bu arada ama konumuzla gerçekten alakalı Netflix'te bir dizi var. N with an E diye. Ve tamamen aslında şöyle bir dizi, yani geçmiş zamanları konu alan, hiçbir şekilde televizyon yok, işte kalem çok kullanılmıyor bile, yani tamamıyla işte güneşin doğumuyla uyanılan, güneşin batışıyla yatılan, doğanın izlerini yani gözlemleyip ona göre yolumuzu biraz daha şekillendirdiğimiz, her şeyi gözlemleyebildiğimiz ve yaratıcılığın çok fazla olduğu bir hayatı konu alıyor. Ve ben onu izlemeye başladıktan sonra benim tamamıyla bakış açım değişti. O yüzden buradan izlemeyenlere de kesinlikle öneririm. Çünkü elimizde hiçbir imkan yokken bile hayal gücümüz ve yaratıcılığımız bizi bambaşka bir dünyaya taşıyabilir gerçekten, ama biz bunu köreltmişiz. Şimdi ben biraz farklı bakmaya başladım. Biraz yazmaya başladım. Biraz yürüyüş yaparken daldaki çiçeğe bakmaya başladım. Hayatımda hiç bakmadım. Yani gerçekten doğruyu söylemek gerekirse. Doğayı incelemedim. O yüzden biraz gözlemimi ve algımı değiştirmeye çalışıyorum ama o dizi de bana çok yardımcı oldu. O yüzden öneririm buradan izlemeyenlere de. Şimdi sevgili Profesör Sinan Canan'ın yaptığı sohbetlerden onun bir tanımı var. İnsanın fabrika ayarlarına dönmesi diye. Şimdi bizim bu dönemde biraz fabrika ayarlarımız şaşmış durumda. Şimdi orada kimse bizi dışarıdan bir güç getirip o ayarlara geri döndürmeyecek. Yani bu bağlamda düşüncelerimize tekrar bir ayar vermemiz gerekiyor, duygularımıza bir ayar vermemiz gerekiyor, tutumlarımıza, inançlarımıza. Yani mesela ben öneririm, serbest bir şekilde yazın bakalım sizi sınırlayan hangi inançlarınız var. Mesela bunun içerisinde hani başarısızım, yetersizim, ondan sonra işte para elin kiridir,
gibi, hani mesela ben kendimde bu süreçlerde de karşılaşmıştım. Hep aktif çalışıyoruz. Mesela çok param olursa yoldan çıkarım diye bir ya diyordum ben, hani ailede öyle birisi var mı? Nereden bu geldi? Hani nereden bir öğrendim? Ama bir anda baktım ki arka tarafta bir yerde öyle bir inanç işliyor. Ve bunu ben serbest olarak yazdığım zamanlarda, yani benim işte parayla olan ilişkim ve inancım ne? İşte o anlamda da bazen şaşıracağımız keşifler de yapabiliriz. Ve bazen de mesela bunların bize çok ait olmadığını ama yüklendiğimizi de görüyoruz. Mesela bir atalarla ilgili çalışmalar yaptığımızda, şimdi epigenetik biliyorsunuz çok farklı keşifler yapıyor. Bir tutum ve davranışların, yaşadığımız durumların neredeyse 14 jenerasyon aktarılabildiğini görüyoruz. Bu bağlamda mesela şöyle düşünün. Hepimiz sanki evde esir kalmış gibi olduk. Birbirimizden uzakta olduk ve çok fazla insanların geçmişteki o savaş anılarıyla ilgili, hani o kapatılmalar, mesela atalarımızın da aynı zamanda pek çok korkularını bizim içimizde devam edenleri ne yaptı, tetikledi. Bazen işte bu tür keşifler içerisine de çıkmak. Hani dedim ya, ben çok fazla çoklu dinamikler olduğunu gördüm, keşfettim kendimde diye. İşte benim alanım regresyon, ki ben bunun işte eğitmenliğini de yapıyorum. Hani uzmanlar yetiştiriyoruz, özellikle de doktorlar, psikologlar, yaşam koçları, onların danışan gören kişilerin daha yelpazelerini genişletmeye çalışıyoruz. Bu bağlamda da görüyoruz ki bizler çoklu dinamikleri olan canlılarız. Katman katmanız. Psişemizin, yapımızın çok fazla pencereleri var, yelpazesi var. Bir sorun, bir durum olduğu zaman, bu ister ilişkilerde, ister işimizde, ister sağlığımızda olmuş olsun, ki bunlar mesela birbiriyle çok bağlantılıdır. Yani ben çok rastlıyorum, çünkü yöneticilerle de çok çalıştığım için, işim gereği danışmanlık verdiğim için. Mesela bir bakıyoruz ki bir yerde parada bir sıkışıklık ve tıkanıklık varsa bu kişinin ilişkisine de yansıyor. Duygusal ilişkisinde de paralel bir döngüsü olmuş oluyor. Aslında işte kadın ve erkeği anlamak, oradaki eril ve dişil dengeleri işte fark etmek, bizim birbirimizi aslında ne kadar beslediğimizi ya da beslemediğimizi görmek. Şimdi hem iletişim ve bununla ilgili durumların da ortaya çıktığı haller çok gözlemliyoruz. Bunları düzeltebilme ya da onlara yön verebilme için de şansımız gelişiyor. Gene sevgili Sinan Canan'dan ondan dinlediğim ve çok hoşuma giden bir şey var. Yani diyor, cesaret hiç korkmamak değildir diyor. Ama cesaret korkmana rağmen adım atmak ve harekete geçmektir. Ama bunu yapmazsak ve korkuya yenilirsek, o cesareti gösteremezsek, cesaretin önündeki C düşüyor ve geriye sadece esaret kalıyor. Yani bence bu süper bir şey. Yani cesaret korkmana rağmen bir itilimde, bir harekete geçmek. Zaten bizi en fazla hayatta yoran harekete geçmememiz. Bu bağlamda da önümüze bir takım engeller olabilir. Belki bununla ilgili bir psikolojik destek almamız gerekiyordur, bir koçluk desteği almamız gerekiyordur, belki bir regresyon desteği almamız gerekiyordur. Hangi yöntem size uyuyorsa araştırmak, incelemek ve size uygun olanla yola devam etmek. Çünkü biz kendimize objektif olamıyoruz. O nedenle de bizim yanımızda bize eşlik edecek, ilerleyecek, ki bence hani koçluk bu anlamda, değil mi? Hem iş dünyasında hem ilişkiler anlamında günümüzün çok fazla öne gelen mesleklerinden birisi oldu. Gerçekten erbabı olup da bu alanda tecrübesini paylaşmak, ona yön vermek anlamında değil de kişinin yönünü bulmasında. Zaten o yolu biz yürüyeceğiz. Yoksa biz adım atmadığımız sürece dışarıda bize gelen her türlü döngü sonrasında ne yapar? Salınımla tekrar bizden geri gider.
hayatımıza bir takım aksiyonları geçirmek. Yani ne dediniz? Bir çiçeği gözlemliyorum. Yani hakikaten alın, bir objeyi gözlemleyin. Ya bunun için sadece 1 dakikanızı ayırın. Zihnimizde bir boşluk yaratmaya ihtiyacımız var. Çünkü biz şu anda bombardımanla o boşlukları doldurmuş durumdayız. O nedenle de bakın yeni bir yaratıcılık olmuyor. Hayatımızda hep aynı, sanki bir şeyi tekrarlıyormuş ve kısır döngüdeymiş gibi yaşıyoruz. O çarktan çıkarabilmek için önce bir dur demeniz gerekiyor. Sonra içte biraz eleyeceğiz ve hangileri işe yaramıyor bakacağız. Ve ondan sonrasında da yeni gelecek olana yer açacağız. O nedenle de bir an içsel dur demek. Bir içeriği gözden geçirdikten sonra ben ne istiyorumla, o soruyla da başlayarak gelecek olana, yeni olana yer açılmış olması lazım. Orada bir yani tozlu zemin üzerine yeniyi koymamamız lazım. O nedenle de biraz içsel süpürgemizi alıp içteki o korkuları, inançları, bizi bloke eden şüpheleri, endişeleri, keşkeleri ya da geleceğe karşı olan ne yapacağım ben, belirsizlik. Yani bakın aslında belirsizlik bir yandan da çok büyük potansiyeller taşır. Ama biz hep bilmek isteriz. Bunu bilmek isteyen bizim zihnimizdir. Çünkü o şekilde güvende olmak isteriz. Bunu da görerek, bunu da onurlandırarak ama o dediğim gibi her gün önce bir kalkın, bir pencereden dışarıya bakın ve önce var olanlara bir teşekkür edin. Ya her gün 3 kere bir teşekkür edelim, bir camımızı açıp. İsterseniz şükürler olsun deyin, isterseniz teşekkür ederim deyin. Bunun için illa da bir dini inancınızın olması da gerekmiyor. Kainata güvenmek, yani kainatta muazzam her şey bir devinim içerisinde. Hiçbir şey sabit kalmıyor, her şey değişiyor. Bu bağlamda da değişim süreçlerini gözlemlemek, her zaman için gecenin arkasından gündüzün geldiğini fark etmek ama geceye de ihtiyacımız olduğunu fark etmek. Bakın bunun uyku mekanizması, rüyalar ve bütün zihnimizi, beynimizi, tüm günlük enformasyonu sindirebilmek için de o geceye ihtiyacımız var. O mutluluk hormonlarının salgılanabilmesi için beynimizin saat 12 ile 4 arasında, değil mi, karanlıkta epifiz bezine ışık vermeden uyumaya ihtiyacınız var. Şey biz bütün uyku düzenimizi şaşırttıysak, sabahlara kadar oturuyorsak, sürekli televizyonda o haber, bu haber, sürekli negatif şeyle besliyorsak, şimdi o zaman sistem, beyin ne yapıyor? Sürekli aşırı eforla yapıyor. Siz bir arabayı bile aşırı eforla çalıştırdıktan sonra rölantiye alıp dinlendirmeniz gerekiyor. Zamanım yok aslında, bence biraz bu insanoğlunun şu andaki bulduğu savunma mekanizmalarından bir tanesi. Aslında zaman yaratılır. Zaman esneyebilen bir şeydir. Çünkü biz görecelilik, kuantum bile bize ne diyor? Her şey aslında kişiye göre göreceli. Onun birazcık yöntemlerini bulup keşifler içerisine çıkmak ve bu bağlamda da size uyan pek çok güzel atölyeler yapıldığını görüyorum. Atalar çalışmaları var, şamanik çalışmalar, mindfulness'lar var. Anda olmayla alakalı mesela Eckhart Tolle'ü çok tavsiye ederim. Şimdinin gücü, şimdinin gücünün uygulamaları, yani yararlanabileceğiniz yerli yabancı çok fazla kaynaklar var. Mesela Mark Woolley'nin Seninle Başlamadı kitabı çok güzel bir kaynak. Atasal dinamikleri anlamak açısından. Eğer biraz daha kendi varlığınızda derinleşmek istiyorsanız gene bizim Doktor Bedri Ruhsalman'ın İlahi Nizam ve Kainat kitabını öneririm. Çünkü orada kainatımızın maddesinden başlayarak tüm bu varlığın gelişim süreçleri, nereden geliyoruz ve nereye gidiyoruz?
Yani biraz anlam arayışı içerisindeysek daha anlamlara doğru derinleşen bilgilerle de ilgilenmek. Bu bağlamda hani şu anda söyleyebileceklerim, aklıma gelenler bunlar. Çok kaynak var. Yeter ki biz kullanalım, yeter ki yararlanmak isteyelim. Yoksa elimizin altında, internette, kitap olarak o kadar çok kaynak var ki yeter ki biz zaman ayıralım kendimize ve kullanalım. Peki o zaman bir diğer soruma geçmek istiyorum. Mutlaka ilgilenen izleyenlerimiz ve daha çok detayları öğrenmek isteyen izleyenlerimiz vardır. Regresyon uygulaması nedir? Nasıl tanımlarsınız? Ülkemizde şu anda bu uygulama gelişmiş durumda mı? Ya da hani ülkemizde dünyadaki yani globali karşılaştırdığımızda neler söylemek istersiniz? Sizden dinlesek çok güzel olur. Regresyon yani kelime anlamıyla da geriye gitme, geriye götürme demek. Fransızca kökenden geliyor. Yani bir problemimiz, bir durum olduğunda bizi sıkıştıran, anlamlandıramadığımız hisler de olabilir. Parayla ilgili durumlarımız olabilir, ilişkilerimizdeki tıkanmalar olabilir, bedensel olarak yansımayan tıkanmalar, hastalıklar vesaire. Zaten bunlar hepsi iç içe. Ben aynı benzer döngüleri tekrar yapıyorsam, bir çarkın içerisindeysem, hep aynı ilişkileri kendime çekiyorsam ya da bir işten ayrıldım, başka bir işe gittim, gene aynı müdürü, aynı benzer iş arkadaşları, aynı manipülasyonları vesaire sürekli çekiyorsam ya da özdeğer olarak başarısız ya da değersiz hissediyorsam, işte bunların kaynaklarına gitmek, onların nereden geldiğini görmek ve onları yeniden yapılandırmak mümkün. Regresyon aslında bir kendini fark etme, bir kendini bilme çalışması. Şu anda konuşurken dikkatiniz dışarı dönük ama gözünü kapattığın anda dikkat nereye dönüyor? İçe dönüyor. Peki bizim içimizde neler var? Ya imgeler var, ya duygular var, ya hisler var. Bunlar birlikte ne yapıyor? El ele ilerliyorlar. Yani o zaman bu sorunun kökenine git. Seni tıkayan, engelleyen her neyse onun kaynağına git dediğimiz zaman bu hayatımızla ilgili de olabilir. İşte yaşadığımız süreçte çocukluğumuz, anne karnı, hatta yani annemizin nasıl hamile kaldığı, tüm o doğum süreçleri hepsi ne yapıyor? Psikemizin bir katmanı ve bizi çok etkiliyor. Ama diğer taraftan biraz önce bahsettiğim atalar döngüsü var. Bir bakıyoruz ki 7 jenerasyon ata bizi etkiliyor diyor genetik bilimi. Yani bizim annemiz babamız, onların anne ve babası, onların anne ve babası derken 254 kişi yapıyor 7 jenerasyon. Hadi bunlara hayalar, dayılar, amcalar, teyzeleri de ekleyin. Muazzam bir saçak var. Ve bir bakıyorum ki aile bir bütünsel sistem. Ve ailede, sistemde bir yerde denge bozulduğunda orada görüyoruz ki gelecek jenerasyonlar bu dengeyi sağlamak üzere harekete geçiyorlar. O nedenle de ne ekersen onu biçersin. Geçmişte atalarımızın ekmiş oldukları olumlu ya da olumsuz dinamiklerin bazen görüyoruz ki sonuçlarını biz yaşayanlar burada sergiliyoruz. Kızılderililerin çok güzel bir sözü var. Atalarının bitmemiş işlerini tamamlamak bugün yaşayanların işidir diyorlar. O nedenle bana ne ya dedemin 7 jenerasyon adam öldürdüyse, haksızlık ettiyse, tarlasını aldıysa, kardeşlerine hakkını vermediyse, çaldı çırptıysa vesaire diyemiyoruz. Yani görüyoruz ki evrende her şey bir sistem ve bir holon, bir bütün halinde. O zaman o sistemin içerisindeki her parça hem birbiriyle bağlantılı hem de aynı zamanda bütünden sorumlu. Bu bağlamda da ya ben niye öyle bir ata silsilesinin içine doğdum? Bir de onu aslında düşünmemiz lazım. Çünkü benim ruhsal varlığım sonsuz bir süreç içerisinde kainatta gelişimini ilerletiyor, tekamülünü sağlıyor.
O zaman da şunu sormam gerekiyor. Ben sadece bu beden miyim? Yoksa bunun arkasında benim benliğimin daha da ötesinde beni kapsayan ama benim de daha üstümde beni yönlendiren, bu yaşamıma anlam veren, bu yaşamımı tüm döngüleriyle içinden deneyim kazanarak ilerleyen ve kapasitesini genişleten başka bir şuur, başka bir varlık seviyem mi var? İşte benim bu sorgularım, yani hayat sadece bu kadar, bundan mı ibaret diye bakış açılarım açıkçası bu yolculukta beni buraya getirdi. Regresyonda bazen çünkü bir bakıyoruz ki kişi sorununun kökenine git dediğinde kendini başka bir çağda, başka bir kadın, erkek, farklı bir kimlik içerisinde bulabiliyor. Bir öykünün içine giriyor. Şimdi biz o öyküyü doğru olarak ele alıp o öyküyü sonlandırdığımızda ve onun bitmemiş işini, orada bitmemiş döngü her neyse onu tamamladığımızda, yeniden çerçevelendirdiğimizde görüyoruz ki problem düzeliyor. İşte bir bakıyorsunuz ki işte sizin parayla ilgili, ben bir danışanıma sormuştum bir koçluk sırasında, regresyon koçluk beraber çalışırken, çok param olursa yani hep sabote ediyor, para gelince hemen harcıyor. Şunu sordum, çok paran olursa en kötü ne olur dedim, ölürüm dedi. Ve bunun sonra eskiye doğru gittiğimizde gördük ki işte bir savaşta ailesi var. Savaşa gittiğinde ne yapıyor? Çocuklar ve ailesi, kadınlar ve çocuklar geride kalıyor. Bu yıllarca savaş bitmiş olmasına rağmen de dönemiyor. Çünkü çok o sırada hani çok uzaktan geri gelecek. Ve savaş bitti. Ona bir miktarda para veriyorlar. Hakikaten hani aldığı parayla evine dönecek. Eve dönerken yolda yolunu eşkıyalar kesiyor. Ve o parasını vermek istemiyor. Bunun üzerine eşkıyalar da onu öldürüyorlar. Ve bir türlü ne yapıyor? Eve dönemiyor. Fakat gidemediği için ve orada aklı nerede kaldı? Yani acaba çoluğuma çocuğuma ne oldu? Onların başına ne geldi? Ve orada hissettiği çok kötü bir çok paran olursa, hani paran olursa öldürülürsün. Ve çok ne yapmış? Kendisini suçlu hissetme. Şimdi bir bakıyoruz ki bu anıda o ne oldu tamamlayamadığı şey geri dönememiş olmak. Ailesine ne olduğunu fark etmek. Ve buradaki öğrenmelerine bakmak. Arkasından bu öykü ortaya çıktığında oradakini artık buraya getirmene gerek var mı dediğimizde hayır diyor, artık onu taşımama gerek yok. Ama onu deneyimlemekten de onun kendi varlığının edinmiş olduğu pek çok deneyim katmanları var. Sonuçta biz madde dünyasında maddeyi ne yapıyoruz? Deneyimliyoruz. Orada hani güç ve güçsüzlük, sevgi ve sevgisizlik hep dualite ile ilerleyen ikili bir öğrenme sistemi var bu dünya okulunun. Şimdi bu anı acaba kişinin atalarından mı geldi? Ya da işte efendim televizyonda ya da bir filmde gördü de mi etkilendi? Jung'un dediği gibi acaba kolektif anı tüm dünyadaki yaşayan insanların yaşadıkları kaybolmadı, oradan kolektif bir alandan mı çekti? Yoksa onun bir geçmiş yaşamı mıydı? Şimdi bunu biz bilemiyoruz. Ama bilebildiğimiz yegane şey var. En önemli şey geçmişte yaşananlar biz bugün yaşayanları etkiliyor. İşte regresyon o geçmiş döngülerin bu hayatın da ötesine, çünkü bu hayatla sınırlı olan hani anne karnıydı, çocukluktu vesaire, o zaten psikolojinin alanında ne yapılıyor? Ele alınıyor. Ama regresyonun ele aldığı işte o psikolojinin bakmadığı kısımlar, işte öte alem, öldükten sonraki süreçlerimiz, varlığımızı sorguladığımız nokta. Bu işte Adana, Hatay, İskenderun bölgesinde kendiliğinden geçmiş yaşamlarını hatırlayan çocuklar var. Ian Stevenson 100'den fazla vaka tespit etti. Türkiye'de tespit edilmiş vakalar var. Hatta o kültürlere gidin, o bölgelere.
Oradaki insanlar için bu çok doğal bir süreç. Bir yakınları öldüğü zaman bakalım nerede doğacak diye araştırıyorlar. Şimdi bu tür fenomenler de var. İşte o zaman diyoruz ki biz varlık olarak çok büyük yelpaze içerisindeyiz. Çok büyük katmanlarımız var. İşte regresyonda ister o atasal, ister geçmiş anılardan gelen ya da bize ait olmayan kolektif alandan da aynı zamanda çektiğimiz döngülerimizi dönüştürmek üzere. Bunun da Dünya Regresyon Uzmanları Birliği 2006'da kuruldu. Akredite eğitim programları mevcut. Ülkemizde akredite eğitim içeriği olan 2 okul var. Dünya Regresyon Uzmanları Birliği'nin web sitesinden görebilir arkadaşlarımız. earth-association.org diye geçiyor. Yani 2 günlük eğitimlerle de uzmanlar ortalıkta çıkıyorlar. Lütfen varlığınızı kime emanet ettiğinizi iyi karar verin. Eğitim içeriğini sorgulayın. Bize hep nereden bileceğim? Dünya Regresyon Uzmanları Birliği'nden akredite bir programdan mı mezunsunuz? Çünkü varlığınızı emanet ettiğinizde o kişinin size çıkabilecek döngülerle ilgili ne yapabileceğini kapsamıyla içeren bir eğitimden geçmiş olması çok önemli. Lütfen hani ne dedik? Sorumluluk öncelikle bizde. Bireysel olarak o sorumluluğu almak bu regresyon konusu için de geçerli. Çok teşekkür ederiz. Son sorumda aslında zaten Bilyay Vakfı'nın başkanı olarak sizden vakfı dinlesek, böylece izleyenlerimizi de bilgilendirmiş oluruz. Bilyay Vakfı'ndan kısaca bahseder misiniz? Vakfımız 1994 yılında kuruldu ama kökleri 1950'de kurulmuş olan Dr. Bedri Ruhselman'ın Neospiritüalizmin öncüsü Metafizik Tetkikler ve İlmi Araştırmalar Derneği'ne dayanıyor. Aslında dernek daha uluslararası faaliyetler gösterebilmek için vakıflaştı. Bu sayede de pek çok kurumla ilişkilerimizde devam ediyor. 1. Parapsikoloji, 2. Dünya Parapsikoloji Kongrelerini bu şekilde gerçekleştirdik. Ne yapıyoruz? İnsanın kendi varlığını keşfetmesi, bu yönde ilerleyebilmesi, kendini bilmeyi çok temel bir baz alarak ruhsal varlığımızı, hani dedik ya hep yukarıya direği uzatıyoruz ama salma aynı zamanda çok önemli. Bu bağlamda insanın manevi değerlerini keşfetmesi, kendini keşfetmesi, ezoterizm, bütün insanlık var olduğu andan itibaren geldiğimiz süreçler içerisinde kullanılan yöntemler, hem pratik yöntemleriyle hem anlatımlarıyla biz de Bilyay olarak, ki ismimiz insanlığı aydınlatan bilgiyi yayma vakfı. Yani aydınlatıcı bulduğumuz, işe yarayan, ayakları yere basan spiritüalizm diye ben bunu tanımlıyorum. Kendi varlığımızı keşifte, ruhsal varlığımızı keşifte, nereden geldiğimizi ve nereye gittiğimizi ilerlemede, rüyaları, farklı katmanları, ölümü ya da doğumu. Çünkü hepsi bakın bizim gerçekliğimiz. Şu an aslında korona süreçleri de bize hayatımızın içerisindeki gerçeklikleri de sorgulama yönünde çok önemli mesajlar iletiyor. Hem ölümü sorguluyoruz hem doğumu sorguluyoruz. Yaşam aslında o yin ile yang birbirinin içerisinde. İşte Bilyay'da ne yapıyor? Konferanslarıyla, atölyeleriyle, ilahi nizam ve kainat okumalarıyla o bilgiyi, doğru bilgiyi, test edilmiş bilgiyi, ayakları yere basan bilgiyi iletmek. Biz aracıyız. Sonuçta herkese ne diyorum ben bile söylemiş olsam lütfen akıl süzgecinizden geçirin ve içsel kalbinizle karar verin diyorum. İşte bu süreçler içerisinde varlığımızı keşifte hep el ele ilerliyoruz.
Biz de o zaman aracı olalım, hem de size de destek olmuş olalım. Bu videonun altındaki açıklama kısmına hem linki bırakalım, vakfın internet sayfasının linkini. Hem de ufak bir açıklamayla izleyenlerimize tekrar hatırlatalım. Böylece doğru bilgiye ulaşmak, doğru bilgiyi yaymak amacıyla biz de aracı olmuş olalım. Çok teşekkür ederiz Tülin Hanım. Çok değerli bilgiler paylaştınız bizimle. Bence ya benim açımdan çok faydalı oldu. Umarım izleyenlerimiz açısından da faydalı olmuştur. Çok teşekkür ederiz gerçekten. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Uygularsak faydalanırız. Bir şeyin bize ait olması için ona biraz emek harcamak gerekiyor. O hani içimizde bazı tembel parçalar var ya, aman ya şimdi bırak sonra yaparsın. Ona böyle güzel şefkatle yaklaşalım. Hadi gel diyelim. Hadi biraz böyle şey olduğunda bir enseden hadi bak artık dur nereye kadar, ertele nereye kadar. Şimdi yapma zamanı diyelim ve biraz o sorumluluğumuzu, bireysel sorumluluğumuzu alalım ki biz bireyden başladığımızda dünyada da değişim meydana gelebilsin. O dünya meditasyonlarla vesaire kurtulmayacak. Bizler bireysel olarak sorumluluğumuzu alıp aldığımızda bir şeyler değişebilecek. Ben de buna vesile olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Herkese selam ve sevgilerimi iletiyorum. Rica ederiz. Çok teşekkürler. Yani umarım şimdi zamanımız varken bunları yapabilmek için kendimizi motive edip sizin de dediğiniz gibi böyle ensesinden çekerek ve ertelemeyerek istediklerimizin peşinden koşup hem de kendimize vakit ayırarak yani mental sağlığımızı, kendi içsel farkındalığımızı ve dönüşümümüzü sağlayabiliriz, koruyabiliriz. Ben de buradan bütün izleyenlerimize tekrar çok teşekkür ederim. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Tüm sorularınızı yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Cevaplamaktan, yardımcı olmaktan mutluluk duyarız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir çekim oldu. Direkt tek seferde aktı gitti. Güzel, ben de bilmiyorum, böyle gelen akışlarla ilerledim. Çok güzel oldu yani, gerçekten çok sağ olun. Vakit ayırdınız. Ben şimdi Quick Time kaydımı durdurdum. Tamam, ben de durdurayım. Aynen. İsterseniz V-Transfer'le iletebilirsiniz. V-Transfer'e büyük gelirse, çünkü bazen dosya büyük olunca Pro hesap gerekiyor. O zaman da Drive dosyasına yükleyip Drive linkini benimle paylaşabilirsiniz. Google Drive'e yüklerim eğer 2 GB'ı geçerse, öyle yaparım. Haber veririm. Nasıl isterseniz.